Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyisinizdir umarım ki. Bugün sizlerle birlikte benim çok uzun süredir almak istediğim ama bir türlü alamadığım bir tarot destesini açıyor olacağız. Türkiye'de baskısı yok ama ben Türkiye'deki bir satış platformundan aldım. Bir iki gün içerisinde geldi zaten. Herhangi bir şekilde reklam değil. Daha önce de aynı yazarın başka bir destesi vardı bende. O bir Oracle destesiydi. Tarot destesi değildi. Çok da severek kullandığım bir Oracle destesiydi. Zaten çizimleri görünce bazılarınız tanıyacaktır. Çok böyle tatlı, kendine özgü, has bir tasarımı ve içeriği var aslında, hikayeleri var aslında. Bu deste de daha çıkmadan evvel ben takip ettiğim için destenin yazarının, tasarımcısını görmüştüm. Çok da istiyordum ama tabii biraz bu yurt dışından alınan destelerin fiyatları yüksek olduğu için öyle maalesef istediğimiz desteği alamıyoruz. Bu da biraz yeni yıldan önce aslında yapmak istediğim bir açılım var sizler için. Hani 2026'ya girerken 2026'ya dair böyle bir yeni yıl için motive olmamızı sağlayacak bir açılım. Zaten isteyenler de vardı aranızda yorumlarda. Onun için hem kendim elimde bir deste yazdım, mesajlar içeren, hem de bu desteği orada çok güzel kullanabiliriz gibi düşündüm. Açmadım. Geleli birkaç gün oldu ama sizlerle açmak istediğim için açmadım açıkçası. O yüzden ben de böyle özel bilgilerin olduğu şeyleri karaladım. Birlikte açacağız her şeyle. Aranızda çünkü böyle yeni deste aldığınızda hani bizimle açar mısınız? Bizim için de fikir oluyor diyenler vardı. Ben zaten seviyorum bu şekilde deste açma videolarını. Çünkü sizinle bakarken ben de belki tek başıma bakarken fark etmeyeceğim şeyleri fark edebiliyorum. Başka bir gözle bakıyorum. Güzel oluyor inceleme videoları. O yüzden hadi bakalım. Hadi bismillah diyelim. Buradan mı? Dediğim gibi hiç açmadım. Yani birlikte açalım diye hiç açmadım. Ama çok da merakla da bekliyorum yani. Tamam. Çok heyecanlı. Tam bir böyle sonbahar, kış, sonbahar temaları var destede zaten. Şöyle göstereyim. Destenin ismi zaten Cozy Witch. Yani böyle daha hani deriz ya, böyle cozy, sıcak, böyle tatlı ortamlar, çok böyle ona uygun bir teması var. Bordo bir kapak kullanılmış. Zaten destenin yazarı işte Amanda Loveless. Ya daha önce de dediğim gibi bir destesini kullanmıştım. Artwork'ü, yani bu sanat tasarımı da Janina Medeiros ismi de birinden gelmiş. Şöyle yapalım. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Burayı da bir açalım. Çok dediğim gibi heyecanlıyım açıkçası. Tam çünkü tonlara baksanıza. Böyle o bal kabağı, sonbahar dönemi, bal kabakları. Ay çok güzel. Gerçekten insana çok böyle sıcak hissettiriyor. Hani cozy vibes dedikleri böyle sıcak, rahatlatıcı, tatlı ortamı hissettiriyor. Güzel, kolay açıldı. İçinde böyle herhangi bir yazı yok. Güzel bir kutusu var. Ay çok tatlı. Böyle güzel de bir kitapçığı var. Renksiz bir kitapçık. Tabii dediğim gibi bu bir tarot destesi ama yine de yazarının yüklemek istediği farklı anlamlar olabiliyor. Fikir edinmek adına okunabilir. Ben okuyorum çünkü genelde hani ne yazıyorlar, ne var ne yok diye. Şimdi gelelim destenin kendisine. Ya şu arka kapak tasarımına ben zaten bayılmıştım. Böyle her gördüğümde ya diyordum çok güzel, çok güzel, çok güzel, ama bir türlü işte almak kısmet olmadı. Ben de çok aktif video çekemediğim için kendimi ödüllendirmiyordum açıkçası. Hak etmediğimi düşünerek. Ama dedim ki 2026 videosu çekeceğiz inşallah. Hani orada dedim güzel olur ya falan. Aldım. Bilmiyorum. Bazen gerçekten doğru zamanı oluyor bir şeylerin. Bir de ben bir şeyleri almadan önce biraz beklemeyi de seven bir insanım. Çünkü her istediğimize çok kolay ulaşınca o şeyin kıymetini bence yeterince bilmiyoruz.
Epey kalın bu arada. Hani tarot destesi olduğu için 78 kart var. Epey kalın. Tabii şimdi sayacağım hani eksik gedik olmasın diye ama epey kalın yani. Şimdi tabii ki sıfır olarak gördüğümüz her zaman ne bizim jokerimiz, delimiz, budalamız. Burada The Cozy Witch, işte tam olarak desteği adını veren karakterle özdeşleştirmişler. Ne diyor mesela? Alttaki şeyler çok tatlı. Böyle öneri gibi, mesaj gibi kartın anlamını nasıl desem size böyle kısa mesajlar haline getirmişler. Haliyle böyle Oracle destesi gibi kullanmaya da müsait. Yani işte bir tavsiye alayım demeye de müsait bir deste bence. Kart yapısına birazdan geleceğim ama niyeyse kolay karışmayacakmış gibi hissettim. O birazcık beni ürküttü, bakacağım. Ne demiş mesela? Şansını dene, her sabah yeni bir başlangıçtır demiş. Çok tatlı, bakın beyaz bir kedisi var. Büyücüyü görüyoruz. İstediğin her şeyi yapmak için ihtiyacın olan her şeye sahipsin diyor. Büyücüde çünkü biz şey deriz de hani bir potansiyel var ve artık onu açığa çıkarman, gerçekleştirmen gerekir. Onu anlatan bir mesaj olmuş. Ay çok tatlı. Azize olarak, High Priestess olarak görüyoruz. Ne demiş? Bakın Divination Witch. Şüpheye düştüğünde o ilk hissin her zaman güvenilebilir demiş. Bakın burada şu zaten işte kendi destesi. Hani böyle siyah zemin üzerinde sarı bir taç olan o kendi destesiydi. Onu yapmışlar. Kucağında kedisi açılım yapıyor. Ay, İmparatoriçenin güzelliğine bakın. Bebeğini emziren bir anne görüyoruz. Her deneyimde bulunabilecek güzellikler var demiş. Kendi hayatının otoritesi olmak birçok sorumlulukla gelir diyor. İmparator olarak burada görüyoruz biz kartımızı. İmparatorun elinde bir pusula var. Sanki hani bir karar almaya çalışıyor ve evet kendi hayatının kararını almak sorumluluğunu da almayı gerektiriyor aynı zamanda. Aziz'i görüyoruz. Aziz kartımızı. Gelenek önemli demiş. Gelenek önemli ama her şey olmak zorunda da değil demiş. Yani her şeyde geleneğe bağımlı kalarak yapmak zorunda değilsin demiş. Burada da yine bakın o bendeki destesi yine arka planda. Aşıklar kartımız. Diyor ki yapacak mısın, yapmayacak mısın? Karar senin. Karar tamamen senin. Çünkü aşıklar kartında gerçekten bizim bir sorumluluğunu da alarak gönülden, içten bir karar almamız gerekir. Ay çok tatlı. Arabaya bakın. Araba kartı, yerde bir salyangoz görüyoruz. Kızın üstünde de böyle kedi sembolü var tişörtünde. Eğer doğru durursan, sağlam durursan her yere gidersin demiş. Pardon. Eğer olduğun yerde kalırsan hiçbir yere varamazsın demiş. İşte bir imla nelere kadir. Haliyle bazen hayatta değişim gereklidir. İstemesek bile hani diyoruz ya, konfor alanımızın dışına çıkmak, konfor alanımızın dışına çıkmak. Yani her zaman olduğun yerde kalırsan, hiçbir şeyi değiştirmezsen, farklı bir eyleme geçmezsen, değil mi? Hiçbir yere gidemiyorsun. Haliyle seni rahatsız etse de bazen o ilk adımı atman gerekiyor açıkçası. Bakın güç kartı, normalde böyle bir aslanla bir kadın görürüz biz güç kartında. Burada da kedisini seven bir kadın görüyoruz. Yumuşak olabilmek büyük güç ister diyor. Neden? Çünkü ya zalim olmak çok kolay, zorba olmak çok kolay. Elindeki bir gücü kötüye kullanabilmek çok kolay. Çok az bir para, çok az bir güç bile insanları yolundan çok kolay saptırabiliyor. Ama insanın yumuşak kalabilmesi, kibar kalabilmesi, adil ve dürüst kalabilmesi maalesef ki bu zalim dünyada asıl zor olan şey. O yüzden de asıl hani gerçek güç gerçekten gücünü kötüye kullanmamaktan geliyor. Bu çok güzel. Solitary Witch. Ermiş'i görüyoruz arkadaşlar. Bizim minzevimizi, ermişimizi. Kendi nerede yine aslında hani odasında yalnız kitaplarını görüyoruz. Ne demiş? Kendi başına yapman gereken şeyler var diyor. Çünkü ermiş geldiğinde evet bizim bazen izole olmamız, kendi başımıza kalmamız gerekir. Özellikle de siz sürekli ürettiğiniz bir şeyler yapmaya çalıştığınız işler yapıyorsanız,
Üreticilik maalesef biraz yalnız kalmaktan geliyor. Aynı zamanda hani böyle her gün çok sosyal olup sürekli birileriyle konuşup sohbet edip insanlara çok fazla zaman ayırıp aynı anda çok da üretken olamıyorsunuz. En azından ben onu çok yapabilen bir insan değilim. Haliyle derin anlamda bir şeyler üretmem gerektiğinde, bir şeye çalışmam, hazırlanmam gerektiğinde genellikle insanlarla iletişimi minimuma indiriyorum açıkçası. Kader çarkını görüyoruz. Kader çarkına burada iyi şans çarmı demiş. İyi şans çarmı böyle. Çarm var ya. Hiçbir şey böyle yolunda gitmiyor gibi görünüyorsa hadi demiş orada nasıl diyelim bunu, böyle biraz aslında sihrini konuştur demeye getirmiş. Sihrini konuştur. Hani yap, hadi bakalım yap. O şeyin olabileceğine belki de inan demeye getiriyor aslında. Birebir anlamıyla değil de yani çevresiyle değil de o şekilde alabiliriz. Adalet kartını görüyoruz. Kılıçla teraziyi bilgisayarın üzerine koymuş. Ay Allah'ım, adaletin terliklerine bakın. Ne kadar da rahat, huzurlu. Köpeğini görüyoruz önde. Üstünü çıkarmış. Tamamen kendisi olarak geliyor. Kendi doğruna yapış. Her şey iyi olacak diyor. Her şey yoluna girecek. Her şey iyi olacak haliyle kendi doğrumuzu ne olursa olsun savunmamız gerekir bazen. Diyorum ya, hep o dünyanın baştan çıkartıcılığı karşısında bizim orada baştan çıkmamamız gerekiyor. Bu kolay bir şey değil ama doğru olan aslında. Sabırlıca da. Bu da asılan adam. Çünkü sabır gerekiyor orada. Gerektiğinde, ne zaman gerekirse sadece böyle orada dümdüz durmayı ve bununla çok böyle rahat olabilmeyi öğrenmen gerekiyor demiş. Bazen zor olan bir şey yapmamaktır çünkü. Böyle zamanlar olur. Bir şeyi çok yapmak istersin. Biriyle bir şey konuşmak istersin, bir yere gitmek istersin ya da birine kızmışsındır, o an ağzına geleni söylemek istersin. Zor olan durmaktır. Bugün artık günümüz insanın gerçekten durmayı unutması ile ilgili çok büyük bir problem var. Duramıyor kimse. Herkes sürekli her an bir şey yapmak zorundaymış gibi zannediyor. Günümüzde bence durmaya, durup tefekkür etmeye her şeyden çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü aldığın bilgiyi bir şekilde sindirmek için zamana ihtiyaç var. Bakın süpürge 13 numaralı. Ölüm kartı aslında. Hayatını demiş şöyle bir topla ki daha güzel, daha iyi bir şey yapabilesin. Neden? Çünkü ölüm kartında hep ne deriz? Bir bitiş vardır, yapılması, gerçekleşmesi gereken ki yeni kapılar açılabilsin. Yeni güzel başlangıçlar gelebilsin. 14 numara. Denge. Kendi kendine empoze ettiğin limitasyonları bırak demiş. Yani kendini insan sınırlandırır ya bazen. Şu illa şöyle olmak zorunda, ben illa böyle bir hayat yaşamak zorundayım ya, o diyor. Çayını, kahveni al, otur kendi köşene ve kendi sınırlamalarını artık serbest bırak. 15 numara şeytan kartı. Toxic witches. Toksik cadılar. Sana verdiğinden daha fazla senden alanlara karşı dikkatli ol demiş. İnsan ilişkilerinde en çok düştüğümüz hata. Değil mi? Arkadaşlık olsun, aile olsun, romantik ilişkiler olsun. Bazen veriyorsun. Alamıyorsun. Belki sen zaten almak için vermiyorsun ama aslında orada bilmeden kendine zarar veriyorsun. Dengeyi de bozuyorsun. Sonra belki kendini o insanlara karşı da öfkelenirken buluyorsun. Belki o ilişki o yüzden sana zarar vermeye başlıyor. O yüzden her zaman bu alma verme dengesi denilen, aslında o kelimeyi sevmiyorum ama dikkat etmek lazım. Biraz karanlık olduğunu fark ettim de. Kule. Ay ne kadar güzel bir tasvir. Bakın ağaç ev yanıyor. Kule. Hazırlan demiş, bir şeyler sarsılmak üzere. Burada da böyle oyuncaklar düşmüş. Hazırlan, bir şeyler sarsılıyor, sallanıyor. Bir şeyler sarsılır ki yeni bir şey orada olabilsin çünkü. Yıldız kartı. İyileşmenin nasıl diyelim öngöründe aslında olacağına dair inancın olsun diyor. Forecast böyle hava tahmini demek. Hani havada iyileşme kokusu var, yani onu anlatıyor aslında. Havada iyileşme kokusu var, iyileşme işaretleri var senin gündeminde ama bunun için inançlı olmalısın diyor. Yıldız kartı biraz da işte inancın ve umudun kartı tabii ki de. Ay kartını görüyoruz bakın.
kurt sembolünü kadın üzerine giymiş. Çünkü kurt, köpek sembolleri vardır klasik tarotta ay kartında. Bu da bizim içgüdülerimizden bahseder. Ay kartında çünkü biz o sezgiselliği de görüyoruz korkularımızla birlikte. Ne demiş? Böyle derin bir iç yansıma, o içgörüyü geliştirmek için, çünkü içinde ne varsa bunu kaleme döküyor, yazıya döküyor ya. Bunun için zaman ayırmak gerçekten çok gerekli demiş. Yani kendi o gölgemizle yüzleşmek hatta belki de. Ay, buradaki güneş tasvirini çok seviyorum. İşte güneş kartı ay çiçekleriyle resmedilmiş. Kendine neşeyi, keyfi deneyimlemek için izin ver diyor. Olduğu gibi hayattaki bütün o coşkuyu, sevinci yaşayabilmek için. Mahkeme. Bütün işaretler olman gereken yerde olduğunu söylüyor demiş. Bakın elinde böyle tüyden bir işaret görüyoruz. Yani olman gereken yerdesin. Haliyle yanlış giden bir şey yok aslında. Dünya kartımız. Bakın kelebekler, kelebekler. Yay! Yaşasın, yaptın. Şimdi ise diyor bu çok iyi yapılmış işi kutlamak gerekiyor. Kutlamak için bir şey yap diyor. Dans ediyor burada haliyle. Dans eden birini görürüz ya çünkü dünya kartında bundan bahsetmiş. Şimdi şurası kupa serisi. Dediğim gibi kartlar biraz kalın. Dokusu, yüzeyi mat ki bence güzel. Ama karıştırması zor olabilir. Bakın kupası. Tek tek artık çevirip gitmeyeceğim çünkü çok uzayacak yoksa. Kupa ikilisi, belki şöyle yakından kendiniz görebilirsiniz. Ay çok tatlıymış bu ama. Bazı insanlar senin bal kapağına, senin baharatına bal kapağıdır diyor. Pumpkin spice. Kupa üçlüsü. Kupa dörtlüsü. Kupa beşlisi. Kupa altılısı. Kupa yedilisi. Kupa sekizlisi. Bakın kupaları gerçek su şişeleri olarak resmetmişler. Kupa dokuzlusu. Kupa onlusu. Eskiden kupa sekizlisini görmeyi hiç sevmezdim açılımlarda, biliyor musunuz? Çünkü biraz böyle bir şeyleri arkada bırakmak, biraz buruk, hüzünlü bir sahne, hüzünlü bir başlangıç, hüzünlü bir bitiş gibi durumları var. Ama artık seviyorum. Kupa sekizlisi almak, bilmiyorum, beni rahatlatıyor çünkü şeyi anlıyorum. Ya evet, artık oradan gerçekten hani gitme zamanı gelmiş. O şey bizim için miadını doldurmuş. Haliyle aslında duygusal tatminsizliğimizi gerçekten güzel anlatan bir kart. Çünkü daha anlamlı bir şey bulabilirsin diyor. İçinde biz ne kadar o buruk tarafına odaklansak da daha aslında güzel ihtimallerin olduğunu söylemesi, biraz belki bardağı dolu tarafından bakmak, ama artık bilmiyorum, dediğim gibi beni mutlu ediyor açıkçası. Kupa prensi ya da kupa elçisi diyebiliriz. Kupa şövalyesi. İşte kupa kraliçesi. Şeyden bahsetmiş. Kendi duygularını onurlandırmak, öz bakımın, hani self care dediğimiz şey var ya, öz bakımın en yüksek formlarından, seviyelerinden biri demiş. Çünkü insanın kendi duygularını anlayıp bunları karşılayabilmesi. Hani bugün evet üzgünüm ve üzgün olmaya hakkım var. Ya da bugün artık evet yani ben öfkeliyim ama bir dakika, bu öfkem bana ne anlatıyor deyip oturup onu anlayabilmek, kendimizi bunun yerine kızmak yerine merhamet gösterebilmek gerçekten güzel bir davranış. Ay, filtre kahve yapıyor. Kupa kralımız. Bakın burada tabii bütün destedeki bütün karakterler kadın. Tılsıması. Tılsım ikilisi. Tılsım üçlüsü. Tılsım dörtlüsü.
Tılsım beşlisi. Mesajını sevdim. Safe haven. Bakın burası o korunaklı, güzel sığınabileceği yer. Tılsım beşlisinde çoğunlukla oradan işte o bakımı alamamak, o gereken yere sığınamamak. Bunun hikayesi anlatılır. Üzücü olan da odur çünkü. Fakat demiş ki hiçbir şey göründüğü kadar umutsuz, çaresiz değildir. Yani her zaman o desteği alabilirsin. Her zaman o yardımı alabilirsin. Tılsım altılısı. Tılsım yedilisi. Tılsım sekizlisi. Tılsım dokuzlusu. Tılsım onlusu. Tılsım prensi ya da tılsım elçisi. Tılsım şövalyesi. Tılsım kraliçesi. Bunu da sevdim bakın. Tılsım kraliçesi evet hani iyi bir kraliçedir, güzeldir. Ben çok severim şahsen ama bazen fedakarlıkları, vericiliği aşırıya kaçabilir. O yüzden mesajda demiş ki yani hepsine sahip olabilirsin, öyle sürekli bir şeylere kurban etmene gerek yok yani. Sürekli bir şeyleri feda etmek zorunda değilsin. Tılsım kralı. Gelelim kılıç serisine. Ay ne kadar minik bir kılıç. Kılıç ası. Kılıç ikilisi, kararsız cadımız var burada. Ah kıyamam. Kütüphanede böyle merdivenlerden iniyor. Üzgün. Kılıç üçlüsü. Bakın ne demiş? It's okay to cry. Yani ağlayabilirsin, sorun yok. Tamam bırak. Duygularımızı çünkü ne? Onurlandırmalıyız değil mi? Ya, ağlayabilirim evet. Hani üzüldüm mü? Saklamama gerek yok. Ağlayabilirim. Kılıç dörtlüsü. Şey de güzelmiş bak. Niye dinlenmiyorsun? Niye dinlenmiyorsun değil mi? Çoğunlukla çünkü diyorum ya, dinlendiğimizi hissedemiyoruz çünkü artık. Ve bakın ihtiyacı var kadının dinlenmeye ve ne kadar da güzel dinlenmiş. Almış sıcak su torbasını. Belki zor bir gün geçiriyor. Bazen gerçekten dinlenmemiz gerektiğinde biz bunu ihmal edebiliyoruz işte. Kılıç beşlisi. Ya her zaman haklı olmak zorunda değilsin ve haklı olamazsın. Kılıç altılısı. Bu da yine kılıç altılısı da artık diyorum ya sevdiğim kartlardan biri. Çünkü insan şeyi bilemiyor ya. Ya da bilmiyorum 30'la birlikte gelen bazı farkındalıklardan mı bu? Eskiden insan hani hayatında belki bir şeyler kötü giderken, olumsuz giderken vazgeçmekten çok zorlanıyor. Ama vazgeçip de bir şeylerin evet daha iyi olabileceğini gördüğünüzde, daha iyi şeylerin sizi beklediğini gerçekten yaşadığınızda artık bir şeylerden vazgeçmekte, bir şey olduğunda ya da olmadığında ya hayırlısı bu değilmiş demek ki demekte bir beis görmemeye başlıyorsunuz. 2025 biraz hani kendi üzerimde de değerlendirme yapacak olursam sanki biraz böyle bir yıl oldu. Çünkü böyle olmasını çok istediğimiz şeyler vardı, olacak gibi olan şeyler vardı. Ama olamadı bazıları, bir kısmı. Ama olan şeyler de oldu, güzel şeyler de oldu. Ve hani eşimle onun muhasebesini çok yaptık. Dedik ki bazı çünkü gerçekten olmasını istediğimiz şeyler vardı. Olmadı. Olacak gibi oldu ve olmadı. Yani böyle çok kıl payıyla giden şeyler oldu. Maddi hayat içerisinde başarılar anlamında. Ama güzel şeyler de başardık. Diyoruz ki tamam hayırlısı demek ki buymuş. Ne yapalım? Çok evet zaman ayırdık. Çok belki emek verdik olmadı. Ama evet hayırlısı buymuş. Yani bilmiyorum. Nasip diye bir şey gerçekten var arkadaşlar. Ve bir şeyin nasibinizde varsa kesinlikle olacağını bilmek sizi rahatlatıyor bir noktadan sonra. O şey hani belki olmuyor ama artık hani şey oluyorsunuz. 3 gün, gerçekten 3 gün. Biz kendimize mesela 3 gün vermiştik. 3 gün o şey olmadı. Üzüldük, sonra hayatımıza devam ettik gibi oldu. Başka çaremiz de yoktu çünkü. Belki bu yüzden bilmiyorum. O yüzden gerçekten bazen hani evet bir şey olmuyorsa olmuyor. Ne yapalım? Yeni yollara bakalım. Farklı şeyleri deneyelim. Çalışalım, çabalayalım. Üretelim, okuyalım. O kafa dinginliğine gelmek de hani iyi bir şey. Bilmiyorum, dediğim gibi 30'la birlikte biraz gelen de bir şey. Neyse, kılıç yedilisi. Mesajını bakın çok sevdim. Şey diyor. Gerçekten de diyor bütün aksiyonların yani bütün davranışların, yaptığın eylemler
Zannettiğin kadar şey mi? Selfless'a Türkçe'de ne diyebiliriz? Selfless'a nasıl tarif edebiliriz bunu? Bu çünkü şey gibi biraz hani biz her zaman iyi olanın kendimiz olduğunu düşünürüz. Ben iyiyim, hep insanlar işte bana kötülük yapıyor. Ya da ben birine bir şey yapıyorum ve gerçekten bunu karşılıksız yapıyorum, beklentisiz yapıyorum. Bunu diyebiliriz ama günün sonunda öyle değil. Eğer hepimiz bu kadar iyiysek bu kötülükleri kim yapıyor o zaman birbirine? Kim kırıyor birbirinin kalbine? Değil mi? Birileri alınıyor, darılıyor, bir şey oluyor, ona küsüyor. Bu bununla tartışıyor. O zaman zannettiğimiz kadar belki de şey değilizdir yani. Sadece kendimizi düşünmeyerek hareket ettiğimizi zannederken belki de düşünüyoruzdur. Yani kız burada kendi korktuğu için, çünkü bakın örümceği öldürmeye çalışıyor. Örümcek ne olacak? Örümceğin hakkı ne olacak? Bir daha gözden geçir diyor düşüncene. Çünkü kılıç yedilisinde bu vardır. O şeyi tekrar gözden geçirirsin. Hani sadece yalan, dolan, hırsızlık, aldatmak artı değildir. Senin gündemine bu geliyorsa sana diyor ki bir daha gözden geçir bir bakalım ya. Zannettiğin kadar iyi bir insan mısın gerçekten? Biraz burada bunu sorgulamamızı istemiş. Dediğim gibi ben bu kitapçığını okuyacağım. Çünkü dediğim gibi yazarın hani tutumunu biliyorum. Hoşuma gidecektir. Bana da yeni bir içgörü kazandıracaktır. Biraz o yüzden seviyorum böyle takip etmeyi sevdiğim yazarların yeni kitaplarını, yani destelerini almayı. Ay çok güzel bir kılıç tekisiniz. Çok kendime benzettim bilgisayarın başında. Benim gibi sinüziti tutmuş şöyle duruyor. Eline ne yazmış? Deadline today. O gün artık böyle o son yetiştirme günüymüş elindeki işleri. Çok beğendim. Yani overthink yapmayı bırak. Lütfen sadece artık yap diyor yani elindeki işi. Gerçekten bu arada kılıç sekizisi çok güzel bir overthink kartı. Olduğu yerde böyle kapanıp düşünüyorsun bunu nasıl yapacağım diye. Sonra bir bakıyorsun hiçbir şey yapamamışsın. Kılıç dokuzlusu yine bu da çok güzel bir overthink. Evet. Bazen hepimiz endişelerimizle böyle taşınır gideriz. Gece 3 olmuş hala düşünüyor. Hala düşünüyor. Sabah 5'e kadar da düşünecek belli ki bir şeyleri. Kılıç olmuşsun. Ay, kılıç prensi. Kılıç ikili, kılıç ikilisine, kılıç şövalyesi. Kılıç kraliçesi. Kitap kulübüne gitmiş. Kılıç kraliçesi. Kucağında kurbağası var. Sesini kimse için alçaltmaya cüret dahi etme diyor. Kılıç kraliçesi çünkü kendi doğrusunu savunabilen cesur bir kadın. Haliyle sen kendi doğrunu sessizleştirmek zorunda kalıyorsan, sesini alçaltıyorsan, doğru olduğunu bildiğin halde sakın diyor buna cüret bile etme. Kılıç kralı ve değnek serisi. Ay çok tatlı, bakın değnek ası. Değnek ikilisi. Değnek üçlüsü. Değnek dörtlüsü. Değnek beşlisi. Değnek altılısı. Değnek yedilisi. Güzel. Bu sefer o karşıtları göstermiş. Genelde hep şey görürüz biz. Sadece burada bir kişiyi mücadele ederken elindeki değnekle, sopayla karşısında da sopaları görürüz ve deriz ki hani o sopaları tutan birileri var. Ve ben birilerine karşı, birilerine rağmen aslında kendi doğrumu savunmaya çalışıyorum. Bu sefer bakın o kişilerin hepsi gelmiş. Hepsi parmağını uzatmış ve ona bir şey söylüyor. Ya. Ay değnek sekizisi ne kadar şirin. Değnek dokuzlusu. Yaralar bereler. Değnek onlusu. Niye bir şeyleri olması gerektiğinden daha zor yapasın ki diyor. Niye zor? Daha zor olsun ki yani ne gerek var? Değnek prensi. Değnek şövalyesi. Değnek kraliçesi. Bizim süslü güzel kraliçemiz. Ve son olarak değnek kralı. Hadi şey yapalım. Kart alalım.
Hatta gelin bunu 2 deste yapalım. Önce ben bir destemle uyumlanıp geleyim. Durduruyorum hemen. Gel. Uyumlandım. Şimdi şunu bir önce görelim sizinle nasıl karışıyor diye. Ben biraz karıştırdım. Tahmin ettiğim gibi tabii ki yeni bir deste. Henüz çok esnetilmedi. Bunun da etkisi olabilir ama yani artık tanıyorum. Hani kağıt tipini tanıyorum bunca yıldır. Destelerle hemhali sonuçta. Birazcık karıştırması zor. Şu şekilde karıştırması güzel ve keyifli. Bakın böyle. Ama şöyle yaptığımızda dikkat etmezsek bakın şöyle olur. Bu olur. Dağılır. Fakat ben bu mat dokuyu seviyorum. Sadece dediğim gibi biraz karıştırırken zor ama keyifli. Hani şöyle yapmadığım süre, çünkü şu çok kolay olmayacaktır bu destede. O kadar esnek değil yani yapısı. Kart kalınlığını da göstereyim. Yine bakın çok esnek değil. Görüyor musunuz? Çok esnek değil. Ama çok böyle bazı desteler var aşırı sert. Hayır öyle de değil kesinlikle. Onlar gibi değil. Eğilip bükülür. Ama mat olduğu için dikkat etmek lazım. Güzel kullanmak lazım. Zarar vermemek lazım. Şimdi hadi bakalım. Videoyu izleyen arkadaşlar, 2 grup yapalım. Tam şu anda ne duymalısınız? Birinci deste. Ne duymalısınız? İkinci deste. Hadi bakalım. Seçin kartınızı. Bakalım ne duymalıymışsınız. 1 mi 2 mi? 1 mi 2 mi? Seçin. Durdurun. Ve bakalım. Değnek kralı. İçindeki o mumu, kandili öyle parlak bir şekilde yak ki diyor, başkaları da senin ışığını takip edebilsin. Değnek kralı arkadaşlar böyle müthiş bir lider, yönetici figürdür. Tamam mı? Birincisi ben buradan şunu anlıyorum. Sizin herkesten önce aslında kendinizde biraz motivasyon ışığını, ateşini yakmanız lazım. Öyle bir izlenim aldım. Hani sanki yeterince motive olamıyor birinci deste sahipleri ve kendini kapatıyor. Belki işte evden çalışıyorsunuz, belki çok uzun süredir evde kaldınız ve dışarı belki çıkmıyorsunuz ama artık hani biraz dışarı çıkmak ya da bir iş hayatınız varsa biraz görünür olmak aslında güvenli. Ve hani bu ışığı öyle güçlü yakmalısınız ki sadece kendiniz değil, başkalarını da bu ışıkla harekete geçirebilin. Çünkü sizin tavsiyelerinize, sizin öngörülerinizden, öngörüden kastım şey değil böyle illa aklınıza tarottaki öngörü gibi gelmesin. Bir iş yaparsınız, dersiniz ki yani biz bu işi şöyle şöyle yaparsak yılın ilk çeyreğinde böyle böyle bir rakama ulaşırız mesela. Bu veriyle, datayla ilgili bir şeyse. Haliyle sizin içgörünüze ve yaptığınız işle ilgili, yaptığınız projelerle ilgili o geleceğe dair belki öngörülerinize, ilhamınıza başkaları da ihtiyaç duyuyor. Haliyle yani iyi bir lidersiniz, iyi bir bence organizatörsünüz, insanları organize edebiliyorsunuz. Bunu şey yapmayın, geriye çekmeyin, geride tutmayın. Şuradan da bakalım başka ne diyor mesela. Diyor ki sadece kendinizin önemsediğini düşündüğünüz bir şey konusunda tutkulu olabilirsiniz. Tamam, belki senin bir ilgi alanın var ve şey diyorsun. Ya ben bununla ilgili mesela bir ürün yapacağım, tamam mı? Bunu çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Bundan böyle 3 tane var. Şu da hatta onun şeyi. Onun üzerinden gibi olacak biraz. Belki diyorsunuz ki ya ben işte örgü örmeyi seviyorum ama bunu sadece ben seviyorum. Sadece ben buna tutkuluyum. Bir başkası benim ördüğüm örgüyü ne yapsın ki? Belki o örgüler hakkında sizin böyle videolar çekmeniz lazım. Başkalarına öğretmeniz lazım. Ya da belki sadece o size gelen örgüyü, size güzel gelen örgüyü belki böyle bir site yapsanız, satışa sunsanız başkaları da alacak mesela. Haliyle demek ki sizin tutku duyduğunuz bir şey başkaları için de özel olabilir. O yüzden de o tutku duyduğunuz, size önemli gelen ama niye başkaları önemsesin canım, herkes bunu yapıyor zaten dediğiniz şeyi kimse sizin gibi yapmıyor olabilir. Yoksa değil mi, her şeyi hepimiz yapıyoruz zaten. O zaman dünyada o işi yapan bir kişi olurdu. Ama herkesin hitap ettiği insan kitlesi de farklı. Yani tür de farklı. Haliyle
İlk destenin mesajı buymuş. Peki gelelim ikinci desteye. Kupa Kralı. Şuradan bir şeye bakacağım. Niye bulamadım? Tamam. Diyor ki enteresan oldu bu arada. Birinde değnek kralı aldık, diğerinde kupa kralı aldık. Duygusal olarak çok duyarlı bir insan olabilirsin. Duygularını çok yoğun yaşıyor olabilirsin. Ama herhangi bir duruma, herhangi bir konuya tepki vermeden önce, cevap vermeden önce kendini iyice böyle topla diyor aslında. İyice ölç, iyice biç, hani kompoz et her şeyi. Oradan sonra bir cevap ver. Hani bazen çünkü kupa kralı ya da işte kupa kraliçesi olmanın zor tarafı odur. Çok duygusalsındır. Bu ne demek? Bütün duygularını çok yoğun yaşıyorsundur. Ve bütün duyguları çok yoğun yaşarsan sen öfkelendiğinde çok hızlı öfkeyle de cevap verebilirsin. Ya da bir şeye çok o an üzüldüysen direkt o üzüntüyle, o ağlama duygusuyla da cevap verebilirsin. Bunları birazcık dengelemenin gerektiğinden bahsediyor. En azından tabii ki buradaki anlamında. Çünkü bakın burada hatırlıyor musunuz? Gösterirken demiştim. Filtre kahve yapıyor. Şuradaki bir böyle filtre aslında V60 mı deniyordu buna? Bir demleme yöntemi. Direkt ne yapmış? Bakın kaynar suyu direkt fincana dökmüyor. Ya da şap diye direkt o kahvenin üstüne dökmüyor. Bir aparat sayesinde kahveyi önce ince ince demliyor. Onun demlenmesine biraz zaman da veriyor. Haliyle başınıza belki ne gelirse gelsin, kiminle nasıl bir durumun içerisine girerseniz girin. İlk o hani en ham, en çiğ haliyle bazen bir şeyleri yapmamız gerekir ya. Mümkünse üzerine mesela uyuyun. Mümkünse bırakın o konu demlensin. Hemen harekete geçmeyin diyor. Çünkü burada dediğim gibi bakın yavaş yavaş bir demlenme süreci var. Haliyle biz eğer sabırsız davranır işte mesela düşünün yani en basiti. Çay yaparken direkt en çok yapılan o çünkü hani kahve için belki o kadar yaygın olmayabilir de direkt o çay yapraklarının üstüne kaynar suyu döktün ve içtin. Olmamıştır henüz tadı değil mi? Beklersin. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Herkesin bekleme ayarı da farklı. Haliyle biraz dibe çöksün, birazcık demlensin ki ben o fikirle güzel bir şekilde hareket edebileyim. Haliyle duygularımın, düşüncelerimin biraz sindirilmesine, demlenmesine ihtiyacım var. O yüzden de böyle olduğunda daha faydalı bir şey ortaya çıkartabilirim. Dikkat etmem gerekiyor. Haliyle öyle kahveyi direkt suyla buluşturup haşlak haşlak içmek yerine önce sakin, güzel demlensin, güzel bir filtreden geçsin. Düşünceleriniz güzel bir filtreden geçsin. Duygularınız güzel filtrelerden geçsin. Ve kiminle neyi konuşacaksanız ya da kendi kafanızda tasarladığınız işlerden, projelerden hangisini hayata geçirecekseniz bırakın önce bir filtreden geçsin. Demlemeden olduğu gibi öyle atmayın ortalığa. Çünkü bazen gerçekten bir şeye ilk tepkimiz çok aşırı olabiliyor. Özellikle de çok duygularıyla yaşayan bir insansak hemen o nasıl olur, bunu nasıl yaptın, şu nasıl şöyle olur, bana kimse böyle bir şey diyemez. Sakin. Demlensin. Ondan sonra bir tekrar bakın bakalım o durumda nasıl bir tepki verilebilirmiş diye. Mesajlarımız bu şekilde arkadaşlar. Evet, dediğim gibi çok istediğim, çok beklediğim bir desteğiydi. O yüzden umuyorum ki kadrinin kıymetini bilirim. Güzel açılımlar yapabilirim inşallah bu desteğiyle birlikte. Siz deste hakkında neler düşündünüz? Aranızda almayı düşünenler var mı? Çünkü kimisi açılım yapmasa bile sırf koleksiyon için de alabiliyor ki gerçekten güzel bir koleksiyon parçası olurmuş. Yorumlarda yazın. Ben de merak ederim fikirlerinizi. İnşallah güzel açılım videolarında da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.